Merhaba, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz ve bu sefer özellikle birçoğunuzun istediği bir video hazırladım. Geçmişteki bir videoda Bilderberg toplantısı hakkında biraz daha bilgi edinmek isteyip istemediğinizi sormuştum. Sizlerden gelen geri bildirimler gerçekten muhteşemdi. Çoğunluk, evet bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz dedi. Bu nedenle bugünkü video yalnızca yılda bir kez yapılan ve neredeyse kamuoyuna tamamen kapalı bir toplantı hakkında. Güvenlik güçleri, polis memurları, toplantının yapılacağı alana katılımcıların dışında kimsenin girmesine izin vermiyor. Dünyanın en zenginleri ve güçlüleri orada buluşuyor ve konuşuyorlar. Ama ne hakkında? Bu soru ve arkasındaki diğer soruların cevapları ne? Ortada bir komplo mu var? İnsanlığa karşı bir komplo mu? Bu insanların amacı ne? Bütün bunların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. Olaya en başından başlayalım. 1950'lerin başına geri dönelim. Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı yeni bitmişti. Dünyadaki gelişmeler öyle bir noktaya gelmişti ki Doğu ile Batı birbirinden gitgide daha da uzaklaşmıştı. Soğuk Savaş daha yeni başlamıştı. Bu Soğuk Savaş döneminde her iki bloktaki ülkelerin birbirine çok daha yakın durması son derece önemliydi. Böylece ortak rakibe karşı koymak daha kolay olacaktı. Ancak Batı blokundaki sorun aslında durumun böyle olmamasıydı. Avrupa ve ABD arasında büyük anlaşmazlıklar vardı. Bunun başlıca nedeni ABD'de Eisenhower adında oldukça muhafazakar bir başkanın iktidara gelme tehlikesinin bulunmasıydı. Ya da ne yaptığını gerçekten bilmeyen bir başkan. Ve Avrupalılar Avrupa'nın yakın bir gelecekte ABD'den tamamen uzaklaşacağından korkuyordu. Bu başkan ile Amerika ve Avrupa arasında daha küçük ve daha büyük sorunlar yaşandı. Bütün bunlar özellikle bir kişiyi endişelendiriyordu. Yani Joseph Ratzinger'i. İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra'da sürgündeki Polonya hükümetine danışmanlık yapan ve kısa bir süre içinde orada çok önemli bir diplomat olan Yahudi kökenli bir Polonyalı Joseph Ratzinger'i. Joseph Ratzinger'in çok iyi bağlantıları vardı ve eğer gerekirse çok kısa bir süre içinde ABD Başkanı ile bir görüşme düzenleyebileceği de söyleniyordu. Joseph Ratzinger düşüncelerini destekleyecek birini arıyordu ve çok geçmeden de buldu. Hollanda Prensi Bernhard. Prens Bernhard, dünyanın birçok ülkesinde iyi bağlantıları olan bir adamdı. Aslen Alman olan Prens Bernhard'dan söz açıldığında hep SS üyeliğiyle ilgili geçmişiyle anılıyordu. SS, Nazi Almanyası'nda korkulan bir örgüttü. Gerçekten de Prens Bernhard eski bir SS mensubuydu. Ama gönülden inanmış bir Nazi değildi. Hatta İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanlara karşı diplomatik yollardan mücadele de etmişti. Dolayısıyla bu adamın gelecekte hala bir Nazi olabileceği gibi bir tehlike yoktu. Her halükarda Joseph Ratzinger ve Hollanda Prensi Bernhard çok hızlı şekilde gelişen bir fikri hayata geçirdiler. Amaçlanan NATO'daki en önemli ülkelerden bazılarının bir araya gelmesi ve bu ülkelerden önemli politikacıların belli bir yerde buluşması ve orada birkaç gün konuşmasıydı. Ana fikir buydu ve bu temel fikir uzun bir gelgitten sonra yani 1954 yılının Mayıs ayının sonunda hayata geçirildi. Ardından da planlandığı gibi aralarında ABD'den birçok temsilcinin de bulunduğu NATO'nun en önemli politikacıları Hollanda'da Otelde Bilderberg adlı bir otelde bir araya geldiler. Bu prestiji yüksek ve lüks bir oteldi. Böylece bu önemli insanlar orada bir araya gelip ve planlandığı gibi konuştular. Bu bir dizi toplantının da başlangıcıydı. O andan itibaren
orada buluşan insanlara Bilderbergçiler denildi. İlginç olan şu ki Danimarka Dışişleri Bakanı ya da dönemin Fransa Başbakanı gibi çok önemli siyasetçiler de başından beri bu toplantılarda yer alsalar da nedense bu ilk görüşme ve takip eden diğer görüşmeler hep gizli kalmıştır. 1960'ların ortalarına kadar Bilderberg grubunun bu toplantıları hakkında neredeyse hiç kimse bir şey bilmiyordu. Daha sonra bu değişti. Zaman içinde değişen bir diğer şey de bu ilişkinin sabit bir yapı haline gelmesidir. Bilderbergçiler uyumlu bir organizasyon yapısı oluşturdular. Örneğin para piyasasına bakmak ve her şeyi organize etmek için davet edilen komiteler de vardı ve hala da var. 100'den fazla önemli insanı bir araya toplamak sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Önce bunun planlanması ve organize edilmesi gerekiyordu. Değişen bir diğer noktada bu buluşmaların artık gizli olmamasıydı. Artık halktan gizli tutulamıyordu ama yine de bu toplantılarda toplantıların içeriği hakkında hiçbir şeyin dışarıya sızmamasına dair bir etik davranış kuralları var. Bugün örneğin toplantıların nerede yapılacağını biliyoruz. Orada kimlerin olduğunu da biliyoruz. Çünkü katılımcı listeleri yayınlanıyor. Ama hala bu toplantılarda kimin ne söylediğini ve tam olarak ne hakkında konuşulduğunu bilmiyoruz. Bilderberg toplantıları hakkında bilinmesi gereken en önemli şey de bu. Yani her şey ülkeler arasında daha fazla diyalog kurma fikrinden çıktı. Bilderberg toplantıları daha sonra yılda bir kez gerçekleşen büyük bir etkinlik haline geldi. Günümüzde de dünyanın farklı güçlü insanları dünyanın herhangi bir yerindeki lüks bir otelde buluşuyor ve 3 gün boyunca halktan tamamen uzak, sıkı bir koruma altında dünyanın sorunlarını konuşuyorlar. Peki bu toplantılarda tam olarak ne oluyor? Artık bu konuda bazı bilgilere sahibiz. Örneğin Bilderberg toplantılarına katılan İsviçreli bir siyasetçi olan Rolf Schweiger yakın zamanda bu konuya bir açıklık getirdi. Her gün farklı konularda birkaç tur görüşme yapıldığını söyledi. Tüm katılımcıların bulunduğu ortamda 2 veya 3 konuşmacının önce kendi bakış açılarını ve tezlerini sunduklarını, ardından da soru sorma ve derinlemesine tartışmalara girme fırsatı olduğunu ifade etti. 2013 yılında İngiltere'deki toplantıda bir ilk yaşandı. İlk defa dünyanın her yerinden gelen basın mensuplarını bilgilendiren sorumlu bir ajans vardı. O zamana kadar Bilderbergçilerin resmi bir sözcüsü yoktu. Bundan böyle CNC acentesine bağlı bir sözcü vardı. CNC yöneticisi de Bilderberg toplantılarına katılanlar arasındaydı. Sözcünün CNC acentesiyle bağlantısının nedeni de muhtemelen bu olmalı. Böylece Bilderbergçiler dış iletişim konusunda daha açık hale geldiler. Artık katılımcı listeleri var. Nerede buluştuklarını biliyoruz. Bu toplantıların var olduğunu da artık uçuk bir teori değil. Ancak görüşmelerin tam içeriği hala gizli tutuluyor. Elbette birçok kişinin haklı olarak sorduğu soru, bu gizlilik neden? Bunun arkasında yatan sebep ne? Toplantıların içeriğinin hangi gerekçeyle bu kadar gizli tutulması gerekiyor? Bilderbergçilerin çünkü biz rahatça konuşmak istiyoruz cevabı kamuoyu için geçerli bir argüman olarak kabul edilmedi ve bu da bizi bir sonraki konuya getiriyor. Bütün bunlar bir komployu mu işaret ediyor? Pek çok kişinin Bilderberg toplantılarıyla bağlantılı olarak bir komplodan bahsetmesinin ana nedeni belki sizin de daha önce duymuş olduğunuz bir kavramla ilgilidir. Yani yeni dünya düzeni. Oldukça karmaşık olan bu teoriyi kısaca açıklamaya çalışacağım. Görünüşe göre bu insanlar dünyada çoğunlukla dünyaya hakim olmak isteyen bazı gizli teşkilatlanmalar var diyorlar. Örneğin masonlar, küreselciler veya
Bilderbergçiler gibi. Bu örgütler çok az sayıdaki süper zengin ve güçlü kişiler tarafından yönetiliyor. İpleri ellerinde tutan ve yol haritasını belirleyenler işte bu zengin ve güçlü insanlar. Ve bu Bilderberg toplantıları bir bakıma bütün bunların merkezi durumunda. Yani Bilderberg toplantıları bir tür gizli dünya hükümetidir. Bu toplantılarda önümüzdeki yıl dünya çapında nelerin olacağı birkaç gün içinde belirlenir. Örneğin Avrupa Birliği'nin kuruluşunun, iki Almanya'nın birleşmesinin veya Barack Obama'nın ABD başkanı seçilmesinin Bilderberg toplantılarında tezgahlandığı ve belirlendiği söylenir. Yani yeni dünya düzeninin Bilderberg toplantılarında konuşulanlar üzerinde meydana geldiği iddia ediliyor. Buna göre yeni dünya düzeni teorisi daha az örgütlenme ve onun arkasındaki birkaç güçlü kişinin tüm dünyanın kaderini belirlemesi anlamına geliyor. Belki biraz abartılı ama bunun için bilimsel kanıtlar da var. Paranın gücü katmanları diye adlandırılan bir sosyolojik teori var. Bu ilk başta oldukça karmaşık görünüyor. Ancak açıklaması da oldukça kolay. Bu teoriye göre dünyada tüm insanlıktan sorumlu toplam 4 grup olduğu varsayılmakta. En güçlü grup süper zenginlerdir. Her şeyi yapabilecek kadar çok parası olan milyarderler istedikleri her şeyi yönetebilirler. Daha sonra çeşitli önemli büyük şirketlerin patronları yani CEO'lar geliyor. Üçüncü sırada ise siyasi karar vericiler yani yasaları ve diğer birçok şeyi yapan politikacılar geliyor. Dördüncü sırada ise elitler denilen bir grup var. Yani bilim insanları, basın mensupları ve diğer çeşitli kanaat önderleri. İşte bu dördü paranın gücü katmanlarını oluşturuyorlar ve dünyanın kaderini tayin ediyorlar. Bilderberg konferansındaki katılımcı listelerine baktığımızda bu 4 grubun temsilcilerinin toplantılarda her zaman hazır bulunduğunu görebiliriz. Süper zenginler, farklı şirketlerin patronları, politikacılar ve küresel medyanın mensupları. Yani bu teori dünya üzerinde güçlü etkileri olduğunu söylüyor. Aslında çok fazla güç tek bir noktada kullanılıyor. Ayrıca gözle görülür bir gizlilik de var. Daha önce de belirtmiştim. Saklamak zorunda değilseniz neden hiçbir şey açıklanmıyor? Neden en azından ne hakkında konuşulduğu söylenmiyor? Bilderbergçilerin konferans boyunca kayda geçirilen protokolleri var. Ama bunlar gizli tutuluyor. Medyada nadiren haber yapıyor. Günümüzde bu biraz değişti ama elbette bunun medyanın da rol oynadığı bir komplo olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bu da medya için başka bir argüman. Tüm bu teorilerin açıklanmasında önemli olan bazı kişiler var. Örneğin onlarca yıldır Bilderbergçileri takip eden ve araştıran insanlar. Bunlardan en tanınmış olanları eski BBC muhabiri Tony Gosling, Alex Jones ve Jim Tucker gibi bağımsız gazeteciler. Bu insanlar çoğunlukla internet ortamında teorilerini anlatıyorlar ve bir sürü video çekiyorlar. Bilderberg konferanslarını izliyorlar, oradan bir şeyler çıkarmaya ve rapor etmeye çalışıyorlar. Bilderberg toplantıları hakkında özellikle de internette bulabileceklerinizin çoğu ilk başta kulağa tamamen mantıklı geliyor. Bunun kesinlikle inanılan bir teori olduğunu söylüyor. Ama internetteki diğer komplo teorilerine benzer şekilde bu teorilerde çok büyük hatalar var. Kaynaklar genellikle eksik. Tabii ki herkes harika bir hikaye bulabilir, birkaç alıntı icat edebilir, bunu bulanık çekilmiş fotoğraflarla destekleyerek yayınlayabilir ve ardından çoğu izleyici bu hikayelerin doğruluğuna inanabilir. Ancak pek çok şey için böylesine kesin bir kanıt yok.
Bilderbergçilerin Almanya'nın yeniden birleşmesini veya Barack Obama'nın başkan seçilmesini sağladıklarına dair elle tutulur hiçbir belge yok. Bunu kanıtlayamazsınız ve bu nedenle asıl soru şu ki, bu iddiaları neye dayandırıyorsunuz? Peki bunları nasıl ispat edersiniz? Bunun gizlilikle de bir ilgisi var. Bilderberg konferanslarının içeriğinden gerçekten bahseden, orada bulunan ve evet bu böyle oldu diyen çok az insan var. Pekala 10 yıllardır o toplantılara 1000'den fazla insan katılmıştır ve bu insanlardan en azından birinin boşboğazlık etmiş olabileceği varsayılabilir. Gerçekten çok sansasyonel bir şey olsaydı büyük ihtimalle bir şekilde duyulurdu. Tüm bu komplo teorilerini çürütebilecek bir başka sebep de şu olabilir. Peki toplantılara katılan insanlar gerçekten bu kadar güçlü mü? Örneğin bu yılki katılımcı listesine göz atınca görülüyor ki Almanya'dan, Fransa'dan vaktiyle önemli kuruluşların başında olan kişiler vardı. Ama bu kişiler ya emekli oldular ya da aktif siyasetten çekildiler. Bence bu insanları ülkelerinin en etkili, iktidara yakın çevreleri arasında saymak biraz zor. Akla tabii ki şu soru geliyor. Bu kişiler bu toplantılarda alınan kararların ne kadarını siyasi olarak kendi konumlarında uygulayabiliyorlar? Diğer yandan yılda bir kez 3-4 gün boyunca bir araya gelmek tüm dünya siyasetini yönlendirmek için gerçekten yeterli mi? Ve neden kendilerini bu kadar zora sokuyorlar? Neden sadece internet üzerinden büyük bir konferans yapmıyorlar? O zaman son yıllarda giderek çoğalan, kapının önünde durup konferansı engellemeye çalışan, şikayet eden protestocular da olmazdı. Bir başka çok bariz ve banal argüman da Bilderbergçilerin dünya hakimiyetini ele geçirmek için 50 yıldan fazla süreleri olduğu. O zaman neden hala yapamadılar? Neden hala gizli toplantılar yapıyorlar? Bunların hepsi söylediğim argümanlar. Eğer mantıklı düşünürsek o zaman insanların orada buluşup dünyayı ele geçirmesi ve ne yapacaklarına karar vermesi çok uzak bir ihtimal. Ama bu sadece bir görüş açısı. Bilderbergçilerin bir şeyler çevirdiği teorisinin de gerçek payı yok değil. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu nasıl görüyorsunuz? Evet, bu yeni dünya düzeni teorisinde garip olan bir şeyler var mı diyorsunuz? Yoksa hayır, bunların hepsi saçmalık. Aslında bir grup yaşlı insan bir arada oturup konuşup çay kahve içiyorlar ama hepsi bu kadar mı diyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım Bilderbergçilerin ne olduklarına dair bir fikir edinmişsinizdir. Bir başka konuda tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.